Linux'e geçtiniz fakat bazı şeyleri anlayamıyorsunuz. Bir hatayla karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ya da sadece daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsunuz. Bu videoda size Linux'te neyi hangi sırayla öğrenmeniz gerektiğini ve nasıl derinleşebileceğinizi anlatacağım. Her şeyi tek bir videoda bitirmeye çalışmayacağız ama hangi konu neden önemli, nerede işinize yarar gibi konuları netleştireceğiz. Ayrıca videonun sonunda size pratik yapmak için kullanabileceğiniz bazı kaynakları da göstereceğim. O yüzden bir yere ayrılmayın. Sudo etkileri hazırsa başlıyoruz. Yeni kurduğunuz sistemde bir uygulama yüklemek istediniz diyelim. İnternette bir komut buldunuz, yazdınız ama çalışmadı. Neden? Çünkü siz Fedora kullanıyorsunuz ve internette bulduğunuz komut Debian tabanlı sistemler içindi. Çoğu kişinin ilk kafa karışıklığı tam olarak burada başlıyor. Linux tek başına bir işletim sistemi değil, bir çekirdek. Onun etrafına araçlar, masaüstü ortamı ve paket yöneticisi eklenince Ubuntu, Fedora, Arch, Pardus gibi dağıtımlar ortaya çıkıyor. Hepsi aynı çekirdeği kullanıyor ama günlük kullanım hissi, varsayılan araçları ve uygulama kurma şekli değişebiliyor. Buradaki en önemli fark paket yöneticisi. Ubuntu'da apt, Fedora'da DNF, Arch'ta pacman kullanmanız gerekiyor. Program kurmak, güncellemek, kaldırmak çoğu zaman her şey buradan geçiyor. Hangi dağıtımı kullandığınızı bilmek, internette gördüğünüz bir çözümün size uyup uymadığını anlamanız demek. Bunun haricinde eğer bir sorun yaşarsanız bunun tercih ettiğiniz masaüstü ortamıyla alakalı olma ihtimali de çok yüksek. O yüzden masaüstü ortamı seçerken sadece görüntüsüne değil hangi yazılımlarıyla geldiğine, neleri desteklediğine vesaire dikkatlice bakmanız gerekiyor. Kurduktan sonra da her masaüstünün kendi özellikleri olduğu için o tarafta öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani o masaüstünde derinleşmeye başlıyorsunuz. Örneğin GNOME, KDE ya da Sway kullandınız daha önce fakat önünüze Hyprland masaüstüne sahip bir Linux dağıtımı geldiğinde büyük ihtimalle ne yapacağınızı bilemezsiniz ki bu çok normal. Linux öğrenmenin bununla bir alakası yok ki zaten her şeyi bilemezsiniz. Her neyse, dağıtımlar, paket yöneticileri ve masaüstü ortamlarını biraz netleştirdik. Peki sistem ile nasıl konuşursunuz? Hangi komutlar ne işe yarıyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Terminal ilk başta biraz göz korkutabilir. Ama işin aslı şu, terminal sizin dostunuz. Dosya bulurken, güncelleme yaparken, bir uygulama niye çalışmıyor anlamaya çalışırken çoğu zaman en net cevabı terminal verir. Burada amaç komut ezberlemek değil, mantığı anlamak. Örnek veriyorum, ls komutu neden ls? Çünkü list yani listeleme kelimesinin kısaltılmış hali. Peki cd? Neden cd? Çünkü İngilizce'deki change directory yani dizin değiştir anlamına geliyor. Bu bağlantıyı bir kez kurunca komutlar da daha az yabancı gelmeye başlıyor. Başlangıç için ekrandaki komutları öğrenmeniz yeterli. Tıkandığınız yerde terminale man, boşluk, komut adını yazın. Linux çoğu zaman açıklamayı kendi içinde zaten veriyor. Bazen bir uygulama tam istediğiniz gibi davranmayacak ya da uygulamanın istediğiniz gibi davranması için sizin ayar dosyasına girip bir şey değiştirmeniz gerekecek. Her uygulamanın da grafik arayüzü olmadığını düşünürsek bu noktada metin editörleri devreye giriyor. Metin editörleri terminal üzerinden dosyaları düzenlemenizi sağlar. İlk olarak Nano ile başlayın. Nano oldukça sade, hızlı ve kullanımı kolay bir metin editörü. Nano ile basit düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz ki çoğunlukla yeterlidir. Daha sonra eğer yeterli gelmezse yavaş yavaş Vim'e geçin. Çünkü bir noktada mutlaka karşınıza çıkacak. Vim üzerinde Visual, Normal ve Insert gibi farklı modlar var. Bunları mutlaka öğrenin. Daha sonra da temel kısa yol tuşlarını ve kaydetme çıkış yapma işlemleri gibi basit işlemleri öğrenin. Başlangıç için bu kadar bilmeniz yeterli. Vim'in tamamını bir günde öğrenmek zorunda değilsiniz. Çünkü bu bir süreç. Pratik yaptıkça hızlanacaksınız. Peki bunu da öğrendik. Bir dosyayı açtık, değiştirdik ve kaydettik güzel. Ama sisteminize erişimi olan herkesin bunları kafasına göre yapamaması gerekir. O yüzden şimdi kullanıcı yönetimi konusuna geçiyoruz. Linux'te her şeyi tek kullanıcı varmış gibi yapamazsınız. Sistem bazı yerlere özellikle sınır koyar. Mesela program kurarken, sistem ayarı değiştirirken ya da önemli bir dosyaya dokunurken sizden parola istemesinin de sebebi budur. Çünkü günlük kullandığımız hesapla her şeye serbestçe erişebilseydiniz tek bir yanlış hareketle sistemi bozmanız çok kolay olurdu. Root dediğimiz kullanıcı her şeyi yapabilir. Normal kullanıcı ise daha sınırlı yetkilere sahiptir. Sudo komutu ise gerektiği anda size kısa süreliğine bu yönetici yetkisini verir. Bu yüzden kullanıcı oluşturma, yetkilendirme, silme gibi konuları da iyi anlamanız gerekiyor. İlk başta user add, user del, passwd ve user mod gibi temel komutları öğrenerek başlayın ama bu iş sadece kullanıcı hesabında bitmiyor. Aynı mantık dosyalarda da devam ediyor. Terminalde bir dosyayı okumaya çalıştığınızda ya da bir script çalıştırmaya çalıştığınızda izin reddedildiği yanıtını mutlaka almışsınızdır. Peki burada aslında ne oluyor? Terminalde bir dizin içindeyken ls/la komutunu çalıştırdığınızda en solda bazı harfler görürsünüz. Bunları anlamak için dosya izinleri konusunu iyi bilmeniz gerekiyor. Her dosyanın bir sahibi var, bir grubu var, bir de izinleri var. R okuma, W yazma, X ise çalıştırma anlamına geliyor. Bu haklar da dosya sahibi, grup
ve diğerleri için ayrı ayrı ayarlanıyor. En sık yapılan yanlış ise bir yetki hatasıyla karşılaştığınızda dosya izinlerini chmod 777 ile değiştirmek. Sorun çözülmüş gibi görünür ama aslında herkese her yetkiyi açmış olursunuz. Ki bu da güvenlik açığı demek. Yapmanız gereken şey körlemesine yetki vermek değil, niye izin hatası aldığınızı anlamak. Bu yüzden dosya izinleri mantığını anlamak da oldukça önemlidir. Bilgisayarınız bir anda ağırlaştı diyelim, tarayıcı takılmaya başladı ya da bir uygulama dondu kaldı. Ne olup bittiğini nasıl anlarsınız? Bunun için proses yani çalışan süreçler kavramını iyi anlamanız gerekiyor. Linux'te çalışan her şey bir işlem olarak ele alınır ve sizin bu işlemleri görebilmeniz, o işleme özel tanımlayıcı numaraları yani ID'leri listeleyebilmeniz ve bu numaralar sayesinde işlemleri başlatıp durdurabilmeniz gerekli. Bunun için bilmeniz gereken komut ps aux komutu. Oldukça basit bir kullanımı var ve öğrendiğinizde bilgisayarınızda çalışan tüm işlemleri yönetebilir hale geleceksiniz. Bunun yanında bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi Linux üzerinde her şey bir dosyadır. Taktığınız USB'den tutun, başlattığınız işleme kadar hepsi birer dosya olarak sistemde tutulur. İlk bölümde paket yöneticilerinden bahsettik ama her uygulama paket yöneticileri üzerinden kurulmuyor. Bazen paket yöneticisinden kuruyorsunuz, bazen dep ya da rpm dosyalarını indirip manuel kurulum yapıyorsunuz, bazen epimage dosyalarını kurmak istiyorsunuz, bazen de kurulum dosyası olmayan targz dosyalarını terminal üzerinden kendiniz derleyip kurmanız gerekiyor. Önce ne indirdiğinizi anlamanız gerekir, sonra nasıl kuracağınızı. Bu yüzden Linux kurulum dosyalarını bilmeniz gerekli. Biraz önce saydığım paket çeşitlerini araştırın, hangisinin ne işe yaradığını ve nasıl kullanabileceğinizi mutlaka öğrenin. Bu sizi Linux yolculuğunda bir adım daha ileri götürecektir. Bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi Linux cihazlara arka planda dosya benzeri yapılar olarak ele alır. Eğer terminal üzerinden dev dizinine bakarsanız disk, ses aygıtı, klavye hepsinin burada dosya olarak karşılığı olduğunu göreceksiniz. Eğer yardımcı komutlar ile bunları görmek istiyorsanız sisteminize takılı diskleri görmek için ls blk komutunu, takılı USB aygıtları görmek için ls usb komutunu ya da ekran kartı, Wi-Fi kartı gibi PCI cihazlarını görmek içinse ls PCI komutunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu mantığı kavradığınızda eğer cihazlarınız ile alakalı bir sorun varsa bu sorun cihazda mı, sürücüde mi, bağlantıda mı daha net görmeye başlarsınız ya da en kötü bu bilgileri yapay zeka ile paylaşıp sorunları daha hızlı çözebilirsiniz. Linux üzerinde dosya sistemi hiyerarşisini anlamak, derinleşmek için en önemli noktalardan bir tanesi. Örnek olarak home, sizin alanınız, indirilenler, belgeler, masaüstü, kullanıcı için kişisel dosyalar burada bulunur. etc, sistem geneli tarafından kullanılan config dosyalarını yani ayarları tutar, var, loglar ve değişen veriler içindir. Boot ise açılış için gerekli dosyaları barındırır. Kısacası her şeyin bir yeri vardır. Dosya sisteminde neyi nerede bulacağınızı bilmek sizi birkaç adım daha ileriye taşıyacaktır ve bir sorunla karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmenizi sağlayacaktır. Güncellemeden sonra başlatma seçeneklerini gördüğünüz grab menüsü gelmiyor ya da seçeneklerden birini seçtiğinizde sistem açılmıyor. Ya da açılsa bile normalden çok daha geç açılıyor ve bu süreçte farklı problemler yaşıyorsunuz. İşte tüm bunların nedenlerini ve nasıl çözeceğinizi bilmek için sistem açılış sürecinin hangi sırayla ilerlediğini bilmeniz gerekiyor. Önce donanımlarınızı kontrol eden BIOS ya da UEFI devreye giriyor. Sonra işletim sisteminizi seçtiğiniz grab ekranı geliyor. Ardından kernel yükleniyor. initram fs kernele yardımcı olmak için gerekli sürücüleri yükleyip disk işlemlerini hallederek kısa bir hazırlık yapıyor. Systemd gibi init servisleri arka planda parçaları ayağa kaldırıyor. En sonunda SSDM ya da GDM gibi giriş ekranı karşınıza çıkıyor. Bunu tabii ki ezberlemeniz gerekmiyor. Fakat sistemin nasıl başlatıldığını bilmek, bununla alakalı bir sorun yaşadığınızda nereye bakacağınızı bilmenizi sağlıyor. Özellikle grab ya da initram fs süreçlerinde güncellemelerden sonra problemler çıkabiliyor. Bu durumda bunlara ait ayar dosyalarını düzenleyip grab, mkconfig ya da mkinit-cp.io gibi araçlar ile sonraki açılışta aktif olmasını sağlamanız gerekiyor. Bu yüzden bu araçları da bilmeniz oldukça önemli. Wi-Fi'nin çalışması, touchpad'in algılanması, ekran kartının görüntü vermesi, sesin gelmesi. Bunların hepsini çekirdek yani kernel yönetiyor. Kernel, kısaca donanımla yazılım arasındaki köprü görevini görür. O yüzden bazı sorunlar ilk başta uygulama sorunu gibi görünse de aslında sürücü ya da kernel tarafında olabiliyor. Ve sizin kernel tarafından üretilen mesajları okuyup anlamanız gerekiyor ya da kernel parametrelerini değiştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden kernel mesajlarını görmenizi sağlayan dmask aracını bilmeniz oldukça
önemli. Sistem cihazı gördü mü? Hata verdi mi? Sürücüyü yükleyebildi mi? Burada tüm ipuçlarını görebilirsiniz. Bazen açılışta spesifik bir sorunu çözmek için ya da işletim sisteminin belli durumlardaki davranışlarını değiştirmek için kernele geçici bir parametre vermek gerekebilir. Bunun için önceki bölümde bahsettiğim grep dosyasını düzenlemeniz gerekiyor. Bu kernel parametrelerini tabii ki tek tek ezberlemeniz gerekmiyor ama sorun yaşadıkça öğrenmeniz önemli. Bu da derinleşme için oldukça önemli bir adım. Kernel yüklendi. Dosya sistemi hazır. Şimdi sisteminizi kullanabilmeniz için gerekli servislerin ayağa kaldırılması lazım. Bluetooth, giriş ekranı, senkronizasyon uygulamaları, bunların çoğu init sistemleri tarafından ayağa kaldırılıyor. Güncel Linux dağıtımlarında bu düzenin büyük bir kısmını Systemd yönetiyor. İsmini çok sevmek zorunda değilsiniz ama önemli bir parça olduğunu bilmek ve nasıl kullanabileceğinizi anlamak işinize yarayacaktır. Özellikle Systemctl aracını bilmek, bu servisleri yönetmek için mutlaka öğrenmeniz gereken bir araç. Bu araç sayesinde bir servisi başlatabilir, durdurabilir, durumunu görebilir ya da bir sonraki açılışta ne yapması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bazen bazı işleri otomatikleştirmeniz gerekir. Örneğin her gece yedek almak, geçici dosyaları temizlemek ya da belirli aralıklarla bir kontrol skripti çalıştırmak gibi. Bu noktada iki temel yöntem var: cron ve Systemd Timer. Cron, yıllardır kullanılan klasik ve sade bir çözüm, hem sunucu hem masa üstünde yaygın olarak kullanılır. Systemd Timer ise Systemd tabanlı servislerde daha modern bir alternatiftir. Log takibi, servislerle birlikte çalışma ve kaçırılan görevleri yönetme gibi konularda daha güçlüdür. Kısacası küçük ve basit işler için cron yeterli olur. Daha kontrollü ve izlenebilir bir altyapı istediğinizde ise Systemd Timer öne çıkar. Sizin de bu tür görevleri yönetmek için mutlaka cronjob ya da Systemd Timer gibi araçları öğrenmeniz gerekiyor. Diyelim ki bir uygulama açılmıyor, Bluetooth bağlanmıyor, uyku modundan dönünce ses gidiyor. Sorunun ne olduğunu nasıl anlarsınız? İlk refleks log okumak, yani sistem kayıtlarını incelemek olmalı. Journalctl aracı size sistem tarafından üretilen mesajları gösterir. Bazen uygulamanın kendi çıktısı, bazen sistem günlükleri, bazen de Dimesk tarafından üretilen çekirdek mesajları gibi birçok şeyi sistem kayıtlarında görebilirsiniz. Bu sayede sorun ayarlardan mı, izinlerde mi, sürücüde mi yavaş yavaş anlamaya başlarsınız. Bu kayıtlar çoğunlukla var, log dizinin altında tutulur. Systemd tarafında Journalctl ile zaman aralığına, uygulamaya ya da hata seviyesine göre filtreleme yapabilirsiniz. Kısacası log okumak sistemin derdini kendi ağzından dinlemektir. Bunun için mutlaka Journalctl aracını kullanmayı ve log okumayı öğrenmeniz gerekiyor. Bir site açılmıyor diyelim ya da evdeki başka bilgisayarı ağ üzerinde göremiyorsunuz ya da bir uygulama internete erişemiyor. Sorun sizde mi, modemde mi, DNS'te mi? Nasıl anlarsınız? İşte ağ tarafını bilmek tam olarak burada işe yarıyor. DNS tarafı da önemli. Sisteminizde hangi isim sunucularının tanımlı olduğunu kontrol edebilirsiniz. DNS sorunu olduğu zaman internet varmış gibi görünür ama hiçbir şey açılmaz. Bu yüzden DNS ile alakalı ayar dosyalarını nerede bulacağınızı bilmek ve bunları değiştirmek işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bu konu sadece ileri teknik işler için değil, ev ağı, yerel paylaşım, yazıcı, NAS, VPN ya da kendi bilgisayarınızda kurduğunuz küçük geliştirme ortamları için de ağ yapılandırmalarını bilmeniz gerekiyor. O yüzden çok derinlere inmeseniz bile mutlaka öğrenmek için zaman harcayın. Bu konu masaüstü kullanıcıları için tahmin edilenden çok daha önemli. Fotoğraflar, belgeler, projeler, oyun kayıtları, kişisel ayarları vesaire disk gittiğinde hepsi gidebilir. SCP ya da rsync gibi araçları kullanmayı bilmeniz bu durumlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır. SCP başka bir Linux makineye ya da uzaktaki bir cihaza hızlıca dosya göndermek için kullanılır. Aynı şekilde sunucu üzerinden kendi sisteminize de dosya çekebilirsiniz. Rsync ise yedekleme işlemleri için kullandığımız en temel araçlardan bir tanesi. Harici diske ya da evdeki başka bilgisayara düzenli yedek almak için rsync ve cron kullanırız. Yedekleme lüks değil, gerçek bir ihtiyaçtır. Tüm bu bahsettiğim konuları pratik yapmak için benim bulabildiğim en faydalı site labex.io. Önce Linux Journey adını verdikleri bir sayfa var. Oradan neyin ne anlama geldiğini okuyup bahsettiğim tüm araçları ve komutları öğrenebilirsiniz. Hepsini tek tek okumanıza gerek yok. Farklı günlere bölersiniz. Öğrenme süreci çok daha etkili olacaktır. Bir de yine aynı sitenin pratik yapmak için Labs adını verdiği bir platform var. Burada sizin için bir sanal makine oluşturuluyor ve farklı görevler veriliyor. Ve sizin de görevleri terminal üzerinden tamamlayabilirsiniz.
tamamlamanız gerekiyor. Ben videodan önce test etmek amacıyla kısa bir süre kullandım ve gerçekten güzel bir platform. Labs kısmını kullanabilmeniz için üyelik oluşturmanız gerekiyor. Fakat kullandığım kadarıyla platform tamamen ücretsiz. Eğer ekstradan özellikler istiyorsanız pro hesapları var ama günlük 3 tane sanal makine oluşturma zaten ücretsiz olduğu için çok da ihtiyacınızın olacağını düşünmüyorum. Siz de 1-2 hafta zaman ayırıp tüm konuların üzerinden geçersiniz. Kısa bir süre içerisinde çok fazla konu öğrenebilirsiniz. Kullandıktan sonra yorumlarınızı da mutlaka yazın ya da sizin önerdiğiniz araçlar varsa onları da yorumlarda belirtin ki diğer insanlar da faydalanabilsin. Evet, bu videoda Linux üzerinde nasıl derinleşilir ya da nasıl öğrenilir gibi konuları ele aldık. Her şeyi bir videoda anlatmak tabii ki mümkün değil. Aslında hepsini yarım saatlik videolar olarak anlatmaya çalışsam belki daha mantıklıydı ama en azından yol haritası olması açısından bu videoyu da çekmek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.